2022 yılında Avrupa'da bir CEO telefonda tanıdık bir ses duyuyor, patronu arıyor ve kendisinden acil olarak $243.000 para transferi yapmasını istiyor. Ve tabii CEO da yapıyor. Fakat sonradan anlaşılıyor ki bu aslında patronun yapay zeka ile ses taklidine yapıldığı bir kayıt ve büyük bir dolandırıcılığın ortasında olduklarını anlıyorlar. Bu deepfake'in günlük hayatta nasıl kullanıldığına dair çok küçük bir örnek. Bugün deepfake'in ne olduğunu, Türkiye'de ve Avrupa'da hukuki durumun ne olduğunu, hukukun neden yetişemediğini beraber konuşalım istiyorum. Öncelikle deepfake ne demek ona bakalım. Deepfake kelimesi deep ve fake kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Deep, deep learning yani derin öğrenme anlamına geliyor. Fake de bildiğiniz üzere sahte anlamına geliyor. Deepfake teknolojisi sadece bir fotoğrafa filtre uygulamak ya da bir Photoshop programıyla görseller ya da videolar yaratmak kadar basit bir teknoloji değil. Arkasında GAN dediğimiz bir teknoloji var. Generative Adversarial Network açılımı. Bu teknolojide iki yapay zeka birbiriyle yarışıyor. Bir tanesi sahte görüntü üretiyor, diğeri de onu gerçeğinden ayırt etmeye çalışıyor. Yani devamlı birbirini test eden iki yapay zekadan bahsediyoruz ve böylece ortaya gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar sahte ama gerçekçi görüntüler ortaya çıkıyor. Deepfake 2017'de Reddit'te ortaya çıktı. Bir kullanıcı ünlülerin yüzlerini pornografik içeriklere yapıştırdı ve o günden bugüne de inanılmaz bir hızla bu teknolojinin geliştiğini, artık hayatımızın tam ortasında olduğunu, hatta belki bizlerin de kullanmaya başladığını görüyoruz. Teknolojinin beraberinde getirdiği birkaç tehdit var. Öncelikli olarak maalesef bu teknolojinin en yaygın kullanım alanı pornografik içerikler. 2019'da yapılan bir araştırmaya göre deepfake videolarının %96'sının cinsel içerikli olduğu tespit edilmiş. Ve bu artık sadece ünlüler için değil, sıradan insanlar için de bir tehdit olmaya başladı. Siyasi alanda da ciddi örneklerini görüyoruz. Örneğin Barack Obama'nın Trump'a hakaret ettiği ya da Mark Zuckerberg'in insanların verilerini kontrol ettiğini itiraf ettiği videolar üretildi. Bugün hatta bir savaşın seyrini değiştirebilecek deepfake videoları da görüyoruz. Bu sebeple siyasi alanda da çok ciddi tehditler olduğunu söylemek mümkün. İşin bir ekonomik boyut var. Başlangıçtaki CEO örneğinde söylediğimiz gibi sahte ses ya da görüntü kayıtlarıyla para transferleri yapılabiliyor. Yine Elon Musk'ın yüzünün Bitcoin reklamlarında kullanılması, yerli ve yabancı ünlülerin zayıflama hapı reklamlarında kullanılması ekonomik olarak ne kadar suistimal edilebileceğini gösteriyor bu teknolojinin. Ama bu teknolojinin maalesef en büyük tehdidi bizlerdeki gerçeklik algısını yok ediyor oluşu. Bu ne demek? Bugün bir video ya da bir görsel gördüğümüzde bu gerçek mi, sahte mi artık ayırt edemez duruma geldik. İşin bir diğer tarafı da şu, gerçek videolar ya da görseller de bu yapay zeka ile üretildi deyip yalanlanabiliyor. O yüzden toplumsal güvenin oluşması anlamında çok ciddi bir etkisi var deepfake teknolojisinin. Peki bu teknolojinin hiç mi faydası yok, hiç mi iyi tarafı yok? Tabii ki var. Her teknoloji gibi hem iyi hem de kötü kullanım alanları mevcut. Öncelikle film endüstrisinde çok kullanılıyor. Yaşlanmış ya da hayatını kaybetmiş oyuncuların görselleri kullanılabiliyor bugün film endüstrisinde. Farklı dillerde otomatik dublaj yapılabiliyor. Bununla ilgili örneğin güzel bir örnek var. 2019'da David Beckham'ın yer aldığı bir sıtma ile ilgili kampanyada yaptığı konuşma 9 farklı dile dublajla çevrilebilmiş bu teknoloji sayesinde. Yine tıp alanında güzel kullanım örnekleri var. Röntgen görüntülerindeki anormalliklerin tespit edilmesinde, eğitim materyallerinin görselleştirilmesinde kullanılıyor. Hatta Alzheimer hastalarına tanıdık yüzlerin gösterilmesi konusunda da kullanılmış. Oyun ve eğlence sektöründe daha kişiselleştirilmiş deneyimler sunabiliyor. Bunlar da güzel, faydalı yönleri bu teknolojinin. Şimdi peki hukuk ne diyor bu konuda? Öncelikle Avrupa Birliği tarafına bakmak istiyorum. Avrupa Birliği'nde deepfake konusunda kullanılabilecek birkaç materyal var. Bunlardan ilki GDPR yani Avrupa Birliği'nin veri koruma yasası, kişisel veri koruma yasası. Bildiğiniz üzere bizim görsellerimiz, fotoğraflarımız, sesimiz hatta bizimle ilgili her şey bir kişisel veri oluşturuyor.
Dolayısıyla bizim kişisel verilerimiz izinsiz olarak kullanılıp deepfake teknolojisiyle sahte görüntüler ya da videolar oluşturuluyorsa bununla alakalı kişisel verileri koruma hukuku önemli bir materyal. Fakat burada GDPR tarafında birkaç tartışma var. Bunlardan bir tanesi öncelikle GDPR ve bizdeki karşılığı, bizim ülkemizdeki karşılığı olan KVKK da aynı şekilde ölmüş kişiler için kullanılamıyor. Bu yasa işlemiyor. Birinci tartışma bu noktadan doğuyor. Bir diğer tartışma birden fazla kişinin yüzü birleştirilerek oluşturulmuş deepfake içerikleri var. Birden fazla kişinin yüzü, görseli birleştirilerek oluşturulmuş bir içerik varsa bu bir kişisel veri ihlali midir? Ortaya çıkan eser bir kişisel veri midir? Bu da bir tartışma konusu. Fakat buradaki aslında en büyük problem bu sistemin şikayete dayalı bir mekanizma ile yürüyor olması. Bu ne demek? Şimdi benim eğer kişisel verilerim ihlal ediliyorsa bununla ilgili bir şikayet yoluna başvuruyorum. Bu şikayet inceleniyor. Onun sonucunda kişisel veri ihlali olduğu sonucuna varılıyorsa bununla ilgili yaptırımlar uygulanıyor. İşte ya da bu içeriğin kaldırılması yoluna gidilebiliyor. Fakat takdir edersiniz bu çok uzun bir mekanizma, çok uzun sürüyor. Şimdi bugün özellikle %96'nın pornografik içeriklerde kullanılan bir teknolojinin, bu teknolojiyle üretilen bir görselin, bir videonun internete yüklendiği anda milyonlara ulaştığını düşünürseniz bu sistem çok yavaş maalesef. Bir diğer materyal Avrupa Birliği'nin kullanabileceği telif hakkı. Telif hakkı konusunda da bir sıkıntı ülkeler arasındaki uygulama farklılıklarından çıkabiliyor ya da her türlü kişisel veri telif hakkıyla korunmayabiliyor. Örneğin bununla alakalı ünlü rapçi Jay-Z'nin daha önce açtığı bir dava var. Sesi taklit edilerek bir video oluşturuluyor ve bununla ilgili mahkemeye gittiklerinde ses ya da vokal tarzının telif hakkıyla korunmayacağı yönünde bir karşılık alıyorlar. Bir diğer başvuru yolu ceza hukuku tarafı olabilir. Burada da şöyle bir sorun var. Eğer bu içerik açıkça bir suç içermiyorsa ve sizin kişisel verileriniz kullanılarak bu videolar, görseller oluşturuluyorsa bu bir parodi videosudur, kurgusal bir içeriktir gibi etiketlerle bunun biraz daha önü kapatılabiliyor ve dolayısıyla ceza hukuku tarafında her zaman karşılık alınamayabiliyor. Son bir materyal Avrupa Birliği tarafından kullanılabilecek AI Act, yani Avrupa Birliği'nin yapay zeka yasası. Bu yapay zeka yasasında deepfake içeriklerle ilgili bir düzenleme yapıldı ve deepfake teknolojisi sınırlı riskli bir yapay zeka sistemi olarak kabul edildi. Bu ne demek? Siz deepfake teknolojisiyle ürettiğiniz bir videoda, görselde yapay zeka ile üretilmiştir notuyla bunu yayınlamak ve paylaşmak zorundasınız. Şimdi bu başlangıç olarak iyi bir adım aslında. Çünkü en azından gerçekliğin ve sahteliğin ayırt edilmesi konusunda bir başlangıç sunuyor bizlere. Fakat biraz önce bahsettiğimiz tehditler karşısında bu düzenleme yeterli mi deepfake'ler için? Orası biraz tartışmalı açıkçası. Türkiye'ye bakalım. Türkiye'ye baktığımızda deepfake'ler konusunda özel bir düzenleme henüz yok. Biz tabii ki ceza hukukunun bazı maddelerini kullanabiliyoruz. Örneğin kişisel verilerin izinsiz ele geçirilmesi, izinsiz kullanılması gibi ya da eğer içeriğinde varsa tehdit, hakaret gibi ceza hukukuna özgü maddeleri kullanabiliyoruz eğer deepfake içerikler bir suç teşkil ediyorsa. Bunun dışında 2025 yılında bir kanun teklifi sunuldu deepfake'lerle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve bu kanun teklifinde denildi ki eğer deepfake teknolojisiyle üretilmiş bir video ya da görsel varsa aynı AI olduğu gibi bu yapay zeka ile üretilmiştir şeklinde bir etiketle yayımlansın. Eğer bu içerik bir kişilik hakkı ihlali oluşturuyorsa 6 saat içerisinde yayımdan kaldırılsın. Ve bu yükümlülüklere uyulmadığı takdirde çok ciddi para cezaları getirilsin şeklinde bir teklif sunuldu. Şimdi başlangıç olarak iyi bir adım tabii ki. Hiç yoktan iyidir. En azından bir düzenleme ile ilgili bir teklif sunuldu. Burada da şöyle bir problem var açıkçası. Bu biraz önce bahsettiğimiz gibi deepfake teknolojisi çoğunlukla illegal amaçlarda kullanılıyor. Ve bu amaçlarla kullanan kişilerin bu videoları, bu görselleri internete yüklediklerinde bunun deepfake videosu, bunun deepfake teknolojisi kullanılarak üretilen bir görsel olduğunu belirtmelerini beklemek biraz iyimser bir yaklaşım açıkçası. Çünkü zaten burada amaç yanıltmak, gerçek olduğunun düşünülmesi
ve bundan faydalanarak bir çıkar elde etmek. Dolayısıyla burada, her ne kadar yasa bunu getiriyor olsa da uygulamada çok karşılığı olmayacaktır ve bunları yapanların tespit edilmesi de biraz zor olduğu için, eee, çok karşılığının alınması mümkün gibi görünmüyor açıkçası ama tabii ki başlangıç olarak iyi bir adım. Yani hem Türkiye'de hem Avrupa'daki yasal düzenlemelere baktığımızda deepfake'ler konusundaki en büyük sıkıntı, hukukun bu konuda çok yavaş kalması. Yani deepfake teknolojisiyle üretilen bir görselin ya da videonun internette yayımlanmasından itibaren saniyeler içinde milyonlara ulaşması ama bunun karşılığında hukuki tarafta getirilen bütün yollara, bu hız karşısında çok yavaş kalması ve önleyici bir etkisinin olmaması. Dolayısıyla, hukukun bu konuda biraz yetersiz kaldığını söylüyoruz. Peki, çözüm nedir? Neler yapabiliriz? Elimizde hangi imkânlar var? Öncelikle bu konuyla alakalı benim daha önce yaptığım bir araştırma var ve makalem uluslararası bir dergide yayınlandı. Bu araştırmayı yaparken, bu konuda teknik olarak neler yapılabilir kısmına biraz odaklandım ve o kısımda incelemeler yaptım ve o sırada öğrendim ki yapay zekâ dedektörleri var bu konuyla alakalı kullanabileceğimiz. Bu dedektörler göz kırpma analizi, yüz çarpıklıkları hatta kalp atışı tahminiyle, sahte içerikleri tespit etmeye çalışıyor ve bugün aslında birçok platformda da kullanılıyor. Fakat maalesef tabii ki burada tespit teknolojisi üretim teknolojisine göre biraz yavaş ilerliyor ama, ileride çok daha gelişeceğini düşünüyoruz bu teknolojinin. Eee, internete yayılıp mağdurlarını yaratmaya başlamadan önce bu teknoloji önleyici bir etkisi olduğu için teknik taraftaki çözümlere ağırlık verilmesi kısa vadede çok daha büyük sonuçlar doğuracak diye düşünüyorum ben açıkçası deepfake konusunda. Peki hukuki tarafta ne yapabiliriz? Hukuki tarafta birçok çözüm önerisi var tabii getirilen. Fakat benim görüşüme göre, uyar kaldır dediğimiz bir sistem var ve bu sistemin kullanılması kısa vadede çok daha efektif sonuçlar yaratabilir gibi görünüyor deepfake'ler konusunda. Nedir bu sistem? Bu sistem Amerika'da telif hakkı konusunda kullanılıyor. Aynı zamanda Türkiye'de de marka koruması tarafında Yargıtay'ın bununla alakalı vermiş olduğu bir karar var daha önce. Örneğin bir platformda sizin marka hakkınız ya da telif hakkınızın ihlal edildiğini düşünüyorsunuz ve bununla ilgili platforma bir bildirimde bulunuyorsunuz. Platform siz bildirimde bulunduktan yani bununla ilgili bilgi sahibi olduktan sonra artık bu içeriği kaldırmak zorunda kalıyor. Bu durumda hiç mahkeme sürecini beklemeden, hızlı bir sonuç alınabiliyor. Platformların bu yükümlülüğe uymaması halinde karşılaşabilecekleri çok büyük, cezai yaptırımlar var ve bunun ticari sonuçları var. Dolayısıyla hem kişilerin haklarını korumak bakımından hem de platformları regüle etmek daha kolay olduğundan, hızlı bir sonuç almak mümkün bu sistemle. Benim görüşüme göre bu sistem deepfake'ler için de uygulanabilir. Eee, açıkçası şu an hukuki tarafta da en hızlı çözüm alabileceğimiz sistemin bu olduğunu düşünüyorum ben. Kısaca özetlemek gerekirse deepfake teknolojisi bugün hayatımızda gelişmeye devam ediyor ve daha da gelişecek. Her teknoloji gibi iyi ve kötü kullanım alanları var. Fakat maalesef insanlık bugün çoğunlukla kötü amaçlarla kullanmayı tercih ediyor. Bu sadece bir teknoloji meselesi değil. Bugün yüzümüz, sesimiz, kimliğimiz dijital ortamda ne kadar güvende artık bunları sorguluyoruz. İşin diğer tarafında gerçekliği sorguluyoruz. Gerçeği ve sahteyi ayırt edemiyoruz. O yüzden ben bu konunun sadece bir, teknoloji meselesi değil ya da sadece bir hukuki mesele değil, aslında toplumsal güven ve etik konusunda da çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. O yüzden umarım yakın zamanda çok daha fazla çözüm önerilerimiz olur, çözüm yollarımız olur ve onları konuşuyor oluruz. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bunun gibi birçok içerikle yakın zamanda daha sık karşılaşmak dileğiyle. Hoşça kalın.